Merhaba arkadaşlar, Hisse Longcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Petkim hissesini inceleyeceğiz. Bu hafta için yapacağım bundan sonraki son videomda ise endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden talep olarak gelen analizini yapmamı istediğiniz hisseleri inceliyor olacağım. Bu yüzden bu videonun yorumlarına da ilave olarak talep ettiğiniz hisseler varsa yazarsanız çok memnun olurum. Analize başlamadan önce burada anlatılanların bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatmak isterim. Burada anlattıklarımız tamamen eğitim amaçlıdır. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi Petkim hissesi şöyle bir düşen kanal içerisinde hareket ediyordu. 6 Kasım tarihinde düşen kanalı yukarı yönlü kırdı arkadaşlar. Ve 9 Kasım tarihinde 21 günlük Kaufman hareketli ortalamamız olan 21.02 seviyesinin de üzerine attı. Fakat orada tutunamayıp tekrardan 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasına kadar gevşemiş oldu arkadaşlar. Hatta onu da kırar gibi oldu. Bir gün sonra tekrar üzerine attı. Ve son iki yükseliş mumunda görüyorsunuz 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 21.02 seviyesinin üzerinde artık tutunmuş gözüküyor arkadaşlar. Ben önümüzdeki hafta için en azından 24.02 seviyelerine doğru bir hareket gelmesini beklerim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %7.45'lik bir hareket olur arkadaşlar. Tabi belki şöyle 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 21.50'lere doğru bir destek alma içerisine girebilir. Fakat ben önümüzdeki hafta içerisinde 24.02 seviyesine doğru hareketin gelmesini beklerim arkadaşlar. Şu anda tekrardan yükseliş trendine geri dönmüş bir hisse. Şöyle haftalık grafiğimizde bir bakalım. Uzun vadeli olarak haftalık grafiğimizde de Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. 20.54 seviyesinin üzerinde. Oradan desteğini almış görüyorsunuz. Bir hafta altında kapatmış, öbür hafta tekrar üzerine atmış arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimizde de hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. Bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle bir regresyon çalışması yaparsak. Evet, şu an bu regresyon kanalının içerisinde fiyatımız hareketine devam ediyor arkadaşlar. Belki şu üst kanaldan bir dirençle karşılaşıp tekrar orta kanala dönüp bu şekilde gide gide önümüzdeki hafta içerisinde dediğim gibi 24 seviyelerine doğru bir hareket beklerim arkadaşlar. Bu seviyeye geçildikten sonra şurada daha önce şu seviyelerden dirençle karşılaşmış. Oraları da önemli arkadaşlar. 25.06 seviyeleri. Belki oraya doğru da bir hareket devamı gelebilir. Şimdi bir hedef fiyat çalışması yaparsak nereler gözüküyor önümüzdeki dönem için şöyle bir bakalım. Evet, 24 seviyesi de kırılırsa eğer arkadaşlar, hatta şu dirençle karşılaştığı seviyeyi baz alalım. Şu 25.16 seviyeleri kırılıp üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yaptıktan sonra bu hisse için ilk hedefimiz 29.24 seviyeleri olur. Buralarda geçildikten sonra İlerleyen dönem için 37.68 seviyelerini görebiliriz arkadaşlar. Hep birlikte takip ediyor olacağız. Ola ki işler ters gitti, beklediğimiz gibi gelişmedi. Düşüş yönlü senaryoda ise takip edeceğimiz seviye 21.02 Kaufman hareketli ortalaması arkadaşlar. Bu seviyenin altında 2 gün düşüş mumuyla kapanış yapması durumunda bu hisse tekrardan düşüş trendine döner. Bu 21.02 seviyesi kırılırsa eğer ilk desteğimiz 19.58 seviyesinde gözüküyor. Buralarda kırılırsa daha önce 18.25 seviyelerinden destek alıp yönünü yukarı çevirmiş. Oraya doğru bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Fakat ben buralara bir düşüş gelmesini beklemem açıkçası. Bakalım, takip edeceğiz. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.